Öykü bir grup spor severin nefes almaya ihtiyacıyla başladı. Onlara yaşadıkları atmosfer yetmedi. Aradıklarının karşılığını başka bir yerde buldular. Burası 6. katman. Burası Sporosfer. 1991-92 sezonunun bitişiyle İngiltere'de yeni bir futbol ekosistemi doğdu. 27 Mayıs 1992'de Manchester United, Liverpool, Tottenham, Everton ve Arsenal'in öncülüğünde tüm First Division kulüplerinin Futbol Lig'den ayrılmasıyla Premier Lig kuruldu. 16 Haziran 2004 tarihi itibariyle Liverpool, Rafael Benitez ile anlaştı. Tarih 25 Mayıs 2005'i gösterdiğinde tüm dünya inanılması güç bir maça tanıklık edecekti. İlk 45 dakikada skor 3-0 Milan lehine şekilleniyordu. Gerrard, Smicer ve Xabi Alonso'nun 6 dakika içinde attığı 3 gol ile birlikte 60. dakikada skor dengelenmişti bile. Artık tüm dünya nefesini tutmuş ve bu inanılmaz finalin penaltı atışları sonundaki kazananı bekliyordu. Liverpool 1984'ten tam 21 yıl sonra yeniden Avrupa'nın en büyüğüydü. Takım bir kez daha Şampiyonlar Ligi finalindeydi ve rakip bir kez daha Milan'dı. Kupayı müzesine götüren taraf bu sefer Milan oldu. Torres'in boşluğunu Hollanda'da Ajax forması ile harikalar yaratan Uruguaylı Luis Suarez ile doldurdular. 2011-2012 sezonunun başında Raul Meireles, Christian Poulsen, Philip Degan, Stelios Kyrgiakos ile yollarını ayıran Liverpool, Jordan Henderson, Stuart Downing, Charlie Adam, Craig Bellamy gibi Britanyalı oyuncularla kadrosunu takviye ediyordu. Sezon öncesi hazırlık maçları için Çin ve Malezya'ya giden Liverpool'un sonraki durağı İstanbul'du ve rakip Galatasaray'dı. Türk Telekom Arena'da Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray yeni transferleriyle Liverpool karşısına çıktı. Milan Baroş'un 2 ve Johan Elmander'in golleriyle Liverpool, Galatasaray'dan 3-0 gibi ağır bir yenilgi alıyordu. Liverpool o sezon Premier Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. İlk 13 haftada yalnızca 2 kez sahadan eli boş ayrıldı. Liverpool, ligin ilk yarısını City deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle 34 puanla 6. sırada tamamladı. Ancak takım sonraki 18 maçta yalnızca 18 puan toplayabildi. Hal böyle olunca lig tablosunda bir başka hüsran verici derece elde edildi. Liverpool sezonu 52 puanla 8. tamamlayabildi. Buna rağmen FA Cup ve Lig Kupası'nda finale çıkmayı başarmıştı. Lig Kupası'nda Cardiff City'yi penaltılarla yenerek kupayı kazanan Liverpool, FA Cup finalinde Chelsea'ye 2-1 mağlup olunca 2 kupa kazanma şansını yitirdi. Sezonun bitişiyle birlikte ligin ikinci yarısında alınan kötü sonuçların da etkisiyle Kenny Dalglish ile yollar ayrıldı. Hedefteki isim ise Watford, Reading ve Swansea'de önemli işlere imza atmış olan Brendan Rodgers'tı. 1 Haziran itibariyle Rodgers göreve başladı. Yaz transfer döneminde Fabio Borini, Joe Allen, kış transfer döneminde Daniel Sturridge, Philippe Coutinho kadroya dahil edildi. Milli futbolcu Nuri Şahin de yaz döneminde Real Madrid'den Liverpool'a kiralanmıştı. Ancak sakatlıklar ve performans düşüklüğü nedeniyle Nuri Ocak ayında Madrid'e geri döndü. Oradan da sezonun ikinci yarısı için Dortmund'a kiralandı. Brendan Rodgers'ın Liverpool'u sezonu çok kötü başladı. İlk 5 haftada yalnızca 2 puan toplayabildiler. Ligin ilk yarısı 21 maçta toplanan 31 puanla 8. sırada kapatıldı. Ligin ikinci yarısında da istikrarsız görünümünü sürdüren Liverpool, yalnızca 3 mağlubiyet alarak 61 puana ulaşabildi ve 7. olabildi. FA Cup ve Lig Kupası'nda erkenden elenen Liverpool, Avrupa Ligi'nde son 32'nin ötesine geçemedi. Brendan Rodgers yönetiminde kötü bir sezon geçiren Liverpool, 2013-14 sezonuna Luis Alberto, Iago Aspas, Simon Mignolet, Kolo Touré, Mamadou Sakho transferleriyle son derece iddialı bir giriş yaptı. Liverpool beklentileri boşa çıkarmadı ve ligin ilk 7 haftasını 16 puanla zirvede tamamladı. Daha sonra istikrarsız bir görüntü çizen Liverpool, Aralık ayında Norwich City, West Ham, Tottenham, Cardiff City'ye karşı aldığı farklı galibiyetlerle tekrar zirveye oturdu. Ancak Boxing Day öncesinde Manchester City ve Chelsea karşısında alınan peş peşe 2 mağlubiyet takımın moralini bir aylık bozmuş ve lig tablosunda 5.liğe kadar gerilemelerine neden olmuştu. Kış transfer döneminde herhangi bir takviye yapmayan takım, ligin ikinci yarısına muazzam bir giriş yaptı ve son haftalara kadar bunu sürdürdü. Liverpool, Premier Lig'in 25. ve 35. haftaları dahil üst üste 11 maçtan galip ayrıldı. Bu inanılması güç seri, Liverpool'u 1990'dan sonraki ilk şampiyonluğuna bir hayli yaklaştırmıştı.
Önlerinde yalnızca Chelsea, Crystal Palace, Newcastle United maçları vardı. Liverpool, Chelsea maçı öncesinde şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City'nin 3 puan önünde lider konumdaydı. Londra ekibi Chelsea'nin şampiyonluk için zor da olsa bir ümidi vardı. Maviler bu ümitleri yaşatmak için Anfield'a gelmişti. Maç başladı ve Liverpool Chelsea'nin üstüne yüklenmeye başladı. Ancak ataklar sonuçsuz kalıyordu. Hakem Martin Atkinson ilk yarının sonuna 3 dakika ilave etti. İkinci uzatma dakikası bitmişken Liverpool savunması kanatlara doğru açılmış ve kaptan Gerrard oyun kurmak için stoperlerin arasına girip top istiyordu. Sol kanada açılmış olan Mamadou Sakho topu Gerrard'a yolladı. Ancak Anfield çimlerinin azizliğine uğrayan Gerrard'ın ayağı kaydı ve boşta kalan topu Dembaba aldı. Belçikalı kaleci Mignolet ile karşı karşıya kalan Dembaba topu kalecinin altından ağlara gönderdi. Liverpool şehrinde her şey susmuştu. Çıt çıkmıyordu. Liverpool adına tarih yeniden şekilleniyordu. Kaptan Gerrard ise tam anlamıyla yıkılmıştı. Şampiyonluk maçında aldığı sorumluluğu yerine getirememiş olmanın hüznü çökmüştü üzerine. Liverpool ikinci yarıda da şampiyonluk için Chelsea kalesine yükleniyordu. Ancak Jose Mourinho'nun ekibi savunmasına bir duvar örmüştü. Kırmızılar ancak uzaktan şutlarla etkili olmaya çalışabiliyordu. Ancak bu şutları da Avustralyalı tecrübeli kaleci Mark Schwarzer ile savuşturuyorlardı. Liverpool tüm hatlarıyla saldırıyor ve Chelsea tüm hatlarıyla savunuyorken Chelsea adına topu önünde bulan Fernando Torres 90+4'te Liverpool'u yarı sahasını bomboş şekilde geçip kaleciyle karşı karşıyayken topu Willian'a verdi ve skor 2-0 olmuştu. Liverpool'un bu yenilgiye rağmen hala ümidi vardı. Ancak Chelsea mağlubiyetini hazmetmek zordu. Kendi evlerinde sergilenen iyi futbola rağmen böylesine bir skor hele ki şampiyonluk yarışındayken hiç olacak bir şey değildi. Sıradaki rakip Crystal Palace'tı. 2 gün öncesinde ise Manchester City zor da olsa deplasmanda Everton'u 3-2 yenmişti. Liverpool'un maçı mutlaka kazanması gerekiyordu ve maça fırtına gibi başladılar. Joe Allen'ın maçın başlarındaki golüyle kırmızılar biraz da olsa rahatladı. İkinci yarının başlarında Daniel Sturridge ve Luis Suarez'in peş peşe golleriyle Liverpool iyice rahatlamıştı. Ancak bu rahatlık kırmızılara hiç yaramadı. Maçın son 10 dakikasında Dwight Gale'ın da yıldızlaşması ile Crystal Palace skoru 3-3'e getirdi. Şampiyonluk yarışı son haftaya sarkmıştı ve Liverpool'un City'nin kaybetmesini beklemekten başka çaresi de kalmamıştı artık. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği 11 Mayıs 2014 Pazar gününe City avantajlı çıkıyordu. City, Manchester'da West Ham'ı ağırlıyordu. Liverpool ise Anfield'da Newcastle'ı konuk ediyordu. Anfield'daki maçın 20. dakikasında Martin Skrtel'in ters dokunuşu Liverpool için tam bir hayal kırıklığıydı. Kırmızılar Newcastle karşısında geri dönüşü kovalarken City, Samir Nasri'nin golüyle öne geçmişti. İlk yarı bittiğinde Liverpool şampiyonluğu için her iki skorun da terse dönmesi gerekiyordu. Oysa City ikinci yarının başında skoru 2-0 yapıyordu. Dakikalar ilerledikçe Liverpool gol arıyor ancak her iki maçta da skor değişmiyordu. 63'te Daniel Agger, 65'te Daniel Sturridge Liverpool'u ümitlendiren golleri attılar. Ancak Manchester'da başka gol olmayınca şampiyon Manuel Pellegrini yönetimindeki City oldu. Liverpool tarihine bir kez daha travmatik bir sahne eklenmişti. Kaçan bu şampiyonluk ebediyete kadar kaptan Gerrard'ın ayağının kaymasıyla hatırlanacaktı. Brendan Rodgers yönetimindeki Liverpool bir sonraki sezon ise tamamıyla hüsran yaratmanın ötesine geçemedi. Kabul edilebilir tek başarısı FA Cup ve Lig Kupası'ndaki yarı final derecesi oldu. Premier Ligi 6. sırada tamamlayabilen takım, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Basel'in ardından 3. olarak elendi. Yolunu Avrupa Ligi'nde devam eden Liverpool son 32 turunda da Beşiktaş'a elendi. 2014-2015 sezonu kupasız ve hayal kırıklığı ile kapatılan bir başka sezon daha oldu. Sezon sonu Liverpoolluları üzen bir diğer gelişme ise kaptan Gerrard'ın Liverpool'dan ayrılarak MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'ye transferi oldu. 16 Mayıs günü Liverpool taraftarı Anfield'da Gerrard için muazzam bir gösteri hazırladı.
2015-16 sezonunda Liverpool yoluna Brendan Rodgers ile devam etmeye karar verdi. Ancak geride kalan sezondaki takım performansı onu tartışmalı bir konumda bırakmıştı. Yeni sezondaki ilk 8 haftada alınan 12 puan ise Rodgers'ın kredisini bitirdi. Everton beraberliğinin ardından Ekim'deki milli araya gidiliyordu ve Rodgers ile yolları ayırıp yeni bir teknik direktörle anlaşmanın tam zamanıydı. Zaman doğruydu ama bulunacak isim de doğru olacak mıydı peki? Eğer ihtiyacınız olan şey bir anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmak ise evet, bulunan isim en doğru kişiydi. O kişi Jürgen Klopp'tu.